Jennifer Lopez, Gollum Netflix bilim kurgu gezisinde yapay zekanın kötü olduğunu fark eden tek kişidir. Netflix'in büyük bütçeli, büyük yıldızlar, büyük sıkıcı gişe rekorları kıran filmlerden oluşan listesine en son giriş, çoğunlukla yıldızının küfürler yağdırabilmesi için tasarlanmış gibi görünüyor. Kötü robotlar. Keşke söylendiği kadar eğlenceli olsaydı. Bir hikaye hazırladığınızı hayal edin, bir roman, bir film, bir çizgi roman şeridi, herhangi bir şey. Bu, tüm insanlığın kendisine yönelik varoluşsal bir tehditle ilgilidir. Temel fikriniz, bu insanları kurtarmamıza gerek yok, ise sorun değil, üzerinde çalışılacak daha çok şey var. Ancak daha geleneksel bir yol olan, bu insanları kurtarmamız gerekiyor, yolunu tercih ediyorsanız dikkate almanız gereken birkaç gereklilik vardır. Aklınıza gelen ilk şey, bize bu insanların neden kurtarılması gerektiğini gösterin. Bize insanları göster, bize iyiyi göster, bize değerini göster ve sonra maceramızı yaşayabiliriz. Yani, anlamlı ve duygusal yankı uyandıran bir hikaye yaratmak istiyorsanız bunların hepsini yapın. Bunları umursamıyorsanız ve daha çok inşa etmekle ilgileniyorsanız, diyelim ki çoğunlukla var gibi görünen ve Jennifer Lopez'in, "Hadi gidelim, kaltak," diye bağırabileceği bir film. Kötü bir robotla bu tür şeyleri ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca iyi bir film yapmaktan da vazgeçebilirsiniz. Netflix'in büyük bütçeli, büyük yıldızlar, büyük sıkıcı gişe rekorları kıran filmlerden oluşan listesinin en son üyesi olan Brad Pitt'in, Atlas'ı, yayıncının kendi şeytani algoritmasından tamamen çıkmış gibi görünüyor. Bu, Mad Libs'in yaptığı sinemaya benziyor. Ama daha kötüsü, çünkü bunu sadece bir stüdyonun genel müdürünün ofisindeki rastgele seçimler değil, gerçek insanların yaptığını biliyoruz. Elbette, bu bir film olabilir, fikir çarkının bu dönüşünde şunu elde ederiz, Jennifer Lopez, gezegeni yok etmeden önce kötü bir yapay zeka robot lorduyla savaşıyor. Ayrıca bazı nedenlerden dolayı insan ordusu için küçük mekanize kıyafetler de var, bunun nedeni muhtemelen, Pasifik Savaşı'nın hala havalı görünmesi. Peyton'ın filmi, şeytani yapay zekanın ortaya çıkışından sonra gezegenimizin başına gelenler hakkında bizi bilgilendirmeyi amaçlayan bir dizi sahte haber filmi görüntüleri ve panik dolu seslendirme anlatımıyla açıldığında bunların çoğu tanıdık ve hızlı görünecek. Tabii ki, bu yapay zekanın kötü olması amaçlanmamıştı, Simu Liu'nun uyuşuk bir şekilde canlandırdığı, ilk yapay zeka teröristi, Harlan'ın entrikaları sayesinde bu şekilde ortaya çıktı. Kendisini gerçekleştirme arayışında öldürdüğü ve Jennifer Lopez'in canlandıracağı kalbi kırık kızını geride bıraktığı nazik bir bilim adamı tarafından icat edildi. Adı elbette Atlas. Peyton'ın filminin başlamasına 5 dakika bile kala Harlan bilinmeyen kısımlar için şehri terk etti ve başladığı işi bitirmek için bir gün geri döneceğine belli belirsiz söz verdi. Tamam. Yaklaşık 30 yıl sonra, o hala yok ve artık yetişkin olan Atlas'ımız, nefret dolu bir yapay zekanın en ileri noktasında olmaya devam ediyor ve onunla savaşmak için elinden geleni yapıyor. Uluslararası bir uluslar koalisyonunun Harlan tehdidine karşı savaşmak için bir araya gelmiş olmasına rağmen, hiç kimse tüm bu olup bitene pek fazla kafa yormuş gibi görünmüyor ve Atlas gerçekten de yalnızca, yeniden ortaya çıkan kötü adamla savaşmak için çağrıldığında umursuyor gibi görünüyor. Uzak gezegen. Elbette ki Atlas özellikle de bir asker değil, sadece, bir analist, Jack Ryan'ın burada söylediği gibi Harlan'la savaşmak ve gezegeni kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yapacak ve muhtemelen yol boyunca herkese teknolojinin gerçekten kötü olabileceğini de hatırlatacak. Eğer yanlış ellere düşerse. Bunlar kolay talepler gibi görünüyor. Ancak, Atlas, başroldeki kadınımızı gezegenden çıkarıp kendi mekanik kostümüne sokmak konusunda o kadar kararlı ki, önce temelleri öğrenmeyi unutuyor. Yani, Harlan ve robotlarının gezegende neler yaptığına dair çok az fikrimiz var çünkü dünyada çok az zaman harcıyoruz. Oraya vardığımızda, bazı hızlı uzay gemileri ve yanıp sönen ışıklar görüyoruz, sahte görünen ve tek kullanımlıkmış hissi veren standart, yüksek teknolojili gelecek, şeyleri. Belki de bizi insanlığın gücüne inandırması için Atlas'a başvurabiliriz. O halde Lopez'in karakterinin tamamının, pek sevimli değil, gibi türün en kötü kinayelerinin yedek parçalarından oluşması çok kötü. Ve, diğer insanlarla pek anlaşamıyor ve, aslında neler olup bittiğini bilen tek kişi o ama kimsenin umrunda değil. Ancak en kötüsü, yapay zekanın gezegenimize yönelik tehdidini anlayan tek kişinin Atlas olması, ki bu büyük bir sorun. Çünkü, Atlas, kötü yapay zeka ile mücadeleyi konu alan bir film. Atlas, Harlan'ın kötü uzay istasyonunu bulmak için bir grup korucuyla birlikte hizmete alınınca işler pek de iyiye gitmez. Yurttaşlarının çoğu isimsiz, büyük mekanik kıyafetlerinin içinde yüzsüzler ve uzun süre bağlı kalmayacaklar. Bunun nedeni hiç de şaşırtıcı değil. Teknolojinin kötülükleriyle kuşatılmış bir dünyada, herkes kelimenin tam anlamıyla en yakındaki makineye bağlanma konusunda çok hızlı.
Bir noktada Atlas kağıt üzerinde bir plan çıkarmaya çalışıyor. Yani botlar buna erişemiyor mu? Ve küçümsemeyle değil, acımayla karşılandı. Kaçınılmaz olarak Atlas, yapay zekasına bağlanmak için yapılmış bir mekanik giysiye bürünecek ve kötü teknolojiyle mi savaşmak zorunda kalacak? Filmin dünya görüşünü ortaya çıkarmaya çalışmak gülünç çünkü her fırsatta kendisiyle çelişiyor. Ama, hey, Sterling K. Brown'un mekanik kıyafetinin adı, Zo, ve zırhının üzerine sevimli pembe boyayla bu boyalı. Çok güzel, değil mi? Atlas ve yapay zeka robot kıyafeti nihayet Harlan'ın üstüne vardığında, film harekete geçmiyor, kafa karışıklığına yol açıyor. Bana, süper akıllı, süper güçlü yapay zeka robotlarından oluşan bir ordunun, dünyayı ve insanlığın büyük bir kısmını ele geçirmeye ve yok etmeye kararlı olduğunu, mega süper kötü uzay istasyonlarına tamamen tasarlanmış gibi görünen bir oda eklemek için acele ettiğini söylüyorsunuz. Rehineleri tutmak için mi? Bu odayı bir kez gördüğünüzde filmin karanlık aydınlatması bunu gerçek bir angarya haline getirecek ve bu şaka uğruna buna değeceğine söz bile veremiyoruz. Kötü yapay zeka robotlarının zaman harcadığı düşüncesine hayret edeceksiniz. Geçici olarak kontrol altına alınması gereken bazı aptal insanların yuvarlanması ihtimaline karşı beton dökmek, yük taşıyan sütunlar inşa etmek ve bunlara zincir takmak. Atlas'ın ileri hareketi ne olursa olsun onu batırmakla tehdit eden dokunuşlar gibi. Çoğunlukla, hepsi bir video oyunu ara sahnesine benziyor. Bu sadece genel estetiği değil, aynı zamanda genel anlatı dürtüsünü de etkiliyor. Bu unsurlara ne kadar çok dikkat ederseniz, onları göz ardı etmek o kadar zorlaşır ve tüm bunlar o kadar az eğlenceli olur. Tasarruf etmeye de daha az değer.